Motomüzika kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Öncelikle zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bu bölümde sizden gelen sıkça sorulan bir soru var. Aynı zamanda içerik üretirken bana bu sorular çok yardımcı oluyor. Onun için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz 20 yıldır motosiklete biniyorum. Bu 20 yıllık serüvenin son 5 yılının İlk 3 senesi Honda WFR 800X Crossrunner'la geçti. Daha sonra 2 sene boyunca kanaldan takip edenler bilecektir. 2016 model Suzuki V-Strom DL 650 XT ve son olarak birkaç aydır Ducati Multistrada 950'ye biniyorum. Şimdi bana çok sorular geliyor. Demin belirttiğim gibi bunları karşılaştırmamı istiyorlar arkadaşlarımız. Ben de hasbelkader dilim döndüğünce kendi doğrularımla, edindiğim tecrübelerle ilgili olarak size bir şeyler anlatacağım. 3 ana başlık altında topladım. Birincisi motor yapıları, aerodinamisi, ikincisi konforu ve üçüncüsü bakım maliyetleri ve son olarak da son tahlilde sizlere bu motosiklet sürücüsüne, daha doğrusu bu motosikletler sürücüsüne neler fısıldıyor, neler bekliyor, ne beklentileri karşılıyor kendileri. Bunlarla ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Lafı fazla uzatmadan, zamanınızı almadan bir de şunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz beğenmek, abone olmak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına sebep oluyor. Bu konuda destek olursanız çok sevinirim. Lafı uzatmıyorum. Haydi başlayalım. Evet, öncelikle verileri burada paylaşayım. Gördüğünüz üzere bunların içerisinde en güçlü olan tork ve beygir olarak Ducati Multistrada 950, en güçsüz olan Suzuki V-Strom, CCC bakımından motor gücü en az olan ve WFR 800X Crossrunner ortada yer alıyor. Bunlardan en hafifi tabii ki Suzuki V-Strom DL 650. Kullanım kolaylığı, hafifliği önde geliyor. Şurayı bir atlatayım. Motor karakterlerinden bahsederek başlayalım birinci maddeye. Suzuki ve Ducati çift silindir. Biri V2, biri L2. Karakteristik motorları var. Testosterone mı diyorlardı, bir şey diyorlardı İtalyanlar Ducati için. Honda'da ise VTEC'li 4 silindir müthiş bir motor bloğu var. Şimdi ilk önce yol tutuş açısından baktığımız zaman asfalt için söylüyorum. Asfaltta Honda WFR 800X Crossrunner müthiş iş görüyor arkadaşlar. Yani asfalt için yapılmış. Zaten ön teker 17, arka 17 inç. Asfaltta gerçekten keyifle süreceğiniz bir motosiklet. Frenleri çok güzel. Amortisörleri biraz zayıf kalıyor. Ama yapıldığı yıla göre o da gayet güzel çalışıyor. Çok güzel ayarlanabiliyor amortisörleri. Suzuki'ye geldiğimiz zaman Suzuki asfaltta güzel iş görüyor ama bir yerden sonra gücü yetmeyebiliyor. Ducati Multistrada ise asfalt işini gerçekten arşa çıkartmış durumda. Çok güzel. İvmelenmesi, gidişi, duruşu, dönüşü gerçekten. Elektronik desteklerin de faydası var bunda. Bu konuda Ducati Multistrada hepsinden üstün diyebilirim. Ama konfor durumuna geldiğimiz zaman bunu ikinci maddede anlatacağım. WFR çok öne geçiyor, onu da belirteyim. Bu motor blokları Suzuki V-Strom tamamen alt devirlerde çalışmak için yapılmış. Üst devirlerde belli bir hızdan sonra top speed yapmaya çalıştığınızda sanki motosiklet boşa bağırıyormuş gibi geliyor. Güç kayboluyor. Ama alt devirleri o kadar kusursuz ve yalın ki çok rahat ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Suzuki bu konuda çok iyiyken bu konuda kötü olan Ducati var. Ducati'de şöyle bir durum var. Şu an daha önceki videoda belirtmiştim.
sürüş modlarına alışmaya çalışıyorum. Düşük hızlarda enduro modunu aldığınız zaman V-Strom'dan aşağı kalır yanı yok. Ama sport ve tur modunu aldığınız zaman alt devirlerde öksürme tıksırma yapıyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ama bu durumda da üst devirlerde bir canavara dönüşüyor. Uzun yolda gerçekten rahat durmuyor bu motosiklet. VFR'ye gelecek olursak arkadaşlar, VFR 6500 devirde VTEC teknolojisi devreye giriyor. Açıyor bunu. 8 subaptan kademeli olarak 16 subaba geçiyor. Ve bu size müthiş bir ivme kazandırıyor ama 6500 devire kadar sanki Suzuki V-Strom'un alt devirleriyle aynı gücü üretiyormuş hissiyatı veriyor. 8 subapla çalıştığı için 4 silindir daha yalın, daha akıcı ama Suzuki gibi alt devirleri lineer değil. Biraz onda da bir öksürme, tıksırma oluyor. Devir istiyor motosiklette. Sonuçta asfalt odaklı bir motosiklet. Çok alt devirleri düşünmemişler işin açıkçası. Bu motosikletler içerisinde yeni rotalar keşfederim, macera odaklı sürüşler yaparım diyorsanız VFR'yi elemeniz lazım. Tamamen asfalt motoru. Yani ben bozuk yollara gittim, amortisörleri ayarladım falan ama yani avuçlarımın içi tokat manyağı oldu. Müthiş sekiyor ön amortisör sistemi. Ön tekerin 17 inç olması bayağı zorluyor arkadaşlar. Isınma konusuna gelecek olursak VFR inanılmaz ısınıyor. İnanılmaz ısınıyor. Videosunu açıklama bölümüne bırakırım. Daha önce anlatmıştım. Hatta bu kanalın ilk videosunu onun üzerine çekmiştim. 10-30 yağ kullanmazsanız, hava sıcak 10-40 yağ kullanayım falan derseniz daha fazla ısınıyor arkadaşlar. Ondan sonra en çok ısınan tabii ki Ducati. Ducati her yeri ısınıyor arkadaşlar. VFR kadar çok ısınmasa da yani şurada bile ısıyı hissedebiliyorsunuz. Ya şaseden her yere yayıyor ısıyı. Ama bu rahatsız ediyor mu? VFR'de rahatsız ediyordu, terleme yapıyordu. Ama bu Ducati'de çok öyle bir aman aman rahatsız eden bir pozisyon yok. Çok sıcaklarda da kullandım burada. Ama Suzuki V-Strom bu konuda az beygir üretmesi ve az tork üretmesi sebebiyle çok rahat çalıştığı için böyle çok bir ısınmaya ben rastlamadım. Yani bacaklarıma vuran ısıya falan rastlamadım. Hatırlamıyorum. Yani az çok bu 3 motosikletin karakterlerini anlatmaya çalıştım. Şimdi bu VFR'nin ağırlığı büyük handikap. Yani araziye girmez, daha doğrusu bozuk yollarda çok zorlar dememin sebebi lastik çapından ve taban genişliğinden bağımsız olarak ağırlığı arkadaşlar. Çok ağır. Ve ağırlık merkezi ön tarafta olduğu için motosikleti bozuk yolda dengede tutmak gerçekten ustalık istiyor. Onu söyleyeyim. Evet, onun da traction kontrol sistemi var. 2 kademeli elektronik donanımları var. Ducati kadar olmasa da güzel bir fren sistemi var. Nissin kullanıyor. Fakat o ağırlığı büyük handikap. Yani o motosikleti aldığınız zaman asfalta, uzun yollara, şehirler arası yollara çıkmanız daha mantıklı olacaktır. Dağ yollarında gideyim, macera rotaları oluşturayım falan motoru değil arkadaşlar. Zaten benim VFR'yi satıp da Suzuki V-Strom'a geçmemin sebebi de buydu. Ducati Multistrada asfaltta güzel olduğu gibi açık ara bu iki motosikletten de denge olarak, arazi kabiliyeti olarak çok önde. Çünkü modları var, DTC'si var, viraj ABS'si var, arka ABS'yi kapatma olayı var, modları var. Yani bu motosikletle ilgili biraz daha zaman geçirdikten sonra ayrıntılı bir şekilde anlatacağım bu motosiklette sizlere. Suzuki ise ya her şeyi yapan bir motosiklet. Belirli ölçüde yapan bir motosiklet. Biliyorsunuz, takip edenler biliyordur. Çok zorlu arazi koşullarına da girdim. Daha doğrusu bozuk yol koşulları diyeyim.
Oralara da girdim ben Suzuki ile. Baş edebiliyor. Bu başlığı kapatıyorum arkadaşlar. İkinci başlık konfor. Sele konforu açık ara en iyi olan VFR 800X Crossrunner. Böyle bir konfor olamaz. Yani artçılı yalnız bindiğinizde arkada artçı varmış yokmuş hissettirmez. Artçının konforu çok iyidir. Eşimden aldığım geri bildirim şu, şimdiye kadarki en rahat sele olduğuydu VFR ile ilgili. Ya gerçekten konfor olayını çözmüşler. Rüzgar mukavemeti olayını çözmüşler. Motosiklet ağır olduğu için asfaltta yanal rüzgarlardan veyahut da ağır bir aracı geçtiğiniz zaman kalıp gibi gidiyor. Yani taş gibi gidiyor motosiklet. Müthiş bir şey. Ya konfor konusunda Honda VFR 800X Crossrunner sele konforu konusunda müthiş. Müthiş yani. İkinci sırada hangisi geliyor diyecek olursanız Ducati geliyor arkadaşlar. Yani Ducati'nin sele rahatlığı VFR kadar iyi olmasa da ki Suzuki V-Strom'dan daha iyi, amortisör sistemleri müthiş bir konfor sağlıyor. Müthiş ayarlanabiliyor. Geri tepmesi, işte yumuşaklık, sertlik, ön yükleme ayarları falan muazzam, çiçek. Yani Suzuki'nin de yapıyorduk. Suzuki'nin de amortisörlerin ayarlanması ile ilgili bir video yapmıştım. Buraya bırakıyorum. O da optimum şekilde çok güzel bir verim alınabiliyordu o motosikletten ama bunda hem verim alıyorsunuz ayarladığınız zaman hem de gerçekten amortisörlerin kalitesi iki motosikletten de çok çok iyi. Bu tabii ki sele konforuna da sirayet ediyor. Titreşim Ducati'de etkiliyor mu? Arkadaşlar alışmakla alakalı. Şu an bir titreşim var ama enduro modunda alt devirlerde Suzuki V-Strom'la hemen hemen aynı ama üst devirlerde o titreşim gittikçe azalıyor. Özellikle spor modunda ve touring modda. Bunları ayrıntılı bir şekilde Ducati'yi anlatırken anlatacağım. Şimdi düşünüyorum, hep böyle motosikleti sürerken spontane anlatıyorum arkadaşlar. Neleri anlatmadım, neleri anlatmalıyım. Hep böyle gözümün önüne geliyor Suzuki ile sürdüğüm zamanlar, Honda ile sürdüğüm zamanlar. Sele konforu Suzuki'nin eğer Ducati ve VFR ile kıyaslanmayacak olsam mükemmel bir sele konforu var arkadaşlar. Artçı da çok rahat ediyor. Hepsinin artçılı sürüşe olanak vermesi çok güzel. Benim için çok önemli bir noktaydı motosiklet seçimi yaparken. Ancak şimdi bu motosikletlerin sürüş konforu olarak, sürüş rahatlığı olarak birbirinden ayıran özellikleri var. Onları anlatayım. Arkadaşlar şimdi ABS, viraj ABS'si, sürüş modları, amortisörlerin kalınlığı, işlevselliği, ters teleskopik oluşu, frenlerin Brembo olması, muazzam bir fren sistemine sahip olması Ducati'nin sürüş konforunu arttırıyor arkadaşlar. İçine giriyorsunuz zaten. İçine girilebilen bir motor. Rüzgar mukavemeti çok güzel. Kaldırıyorsunuz, rüzgarı tamamen kesiyor, indiriyorsunuz. Süper modunda rüzgarı hissediyorsunuz. Spor modunda sürdüğünüz zaman. V-Strom'da şu vardı. Tur camını takıyorsunuz evet ama yanlardan dizlere gelen rüzgarı bir türlü engelleyemiyorsunuz. Bunu Suzuki videolarında anlatmıştım. Bunun aslında bir avantaj olduğunu. O da ne? Arkadaşlar sağa sola yatırdığınız zaman çok bir grenaj olmadığı için, çok geniş bir grenaj olmadığı için Suzuki'de hasar almıyor motosiklet. Ya öyle bir avantajı var. VFR'ye gelecek olursak arkadaşlar, VFR muazzam. Bunun gibi içine giriyorsunuz. Suzuki V-Strom'da biraz üstte kalıyorsunuz. Bunun gibi içine girmelik bir motosiklet. Tamamen rüzgardan etkilenmiyorsunuz. Uzun turlarda çok rahat ediyorsunuz VFR ile. Tabii onda da bir tur camı kullanmak gerekiyor. Dizlerim falan böyle yağmurlu havada bile dizlerimin, ayaklarımın ıslandığını hatırlamıyorum VFR'de. Uzun yolda biçilmiş kaftan VFR gerçekten. Asfaltla gideceksiniz.
gidecek iseniz gerçekten çok güzel. VFR'nin de fren kaliperleri çok güzel. Nissin kullanıyor. Gerçekten Ducati kadar güzel spor bir duruş, ısırma hissiyatı olmasa bile Suzuki'den çok çok iyi. Suzuki ne kullanıyor? Tokiko kullanıyor. Suzuki'nin frenler tutmuyor, durmuyor denenlere bakmayın. O kadar kötü değil. Bunu anlatmıştım. Güzel balatalarla, kaliteli balatalarla çok güzel iş gören bir motosiklet haline geliyor. Ama bu üçü arasında en kötü frenlere sahip Suzuki maalesef. Keşke en azından Honda gibi bir Nissin kaliper kullansaymış. Arçı performansına gelecek olursak 120-130'lara kadar her motor artçısını rahat ettirirken yüksek hızlara çıktığınızda artçıda yorgunluk, sizde yorgunluk ve motosiklette yorgunluk belirtilerini gösteren model Suzuki oluyor. Suzuki şöyle bir motosiklet, yani abartma kardeşim. Bak 120, 130, 110 bandında ben 2 kişi de taşırım, yük de taşırım, her yere giderim. Ama beni çok yorma, ben de seni yormayayım diyen bir motosiklet. İdeal bir motosiklet aslında. Ya o açıdan çok seviyordum ben Suzuki'yi. Konfordan da bu şekilde bahsetmiş oldum. Ve artık zurnanın zırt deliğine geldik arkadaşlar. Evet, bakım maliyetleri ve satış. Üçüncü maddeye geçelim. Arkadaşlar şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Suzuki bu konuda bir numara. Tartışmasız. Parçası bol mu? Bol. Anlayanı çok mu? Çok. Yan sanayi aksesuar kabul ediyor mu? Ediyor. Yan sanayi sis farı takarsanız oluyor mu? Oluyor. Efendime söyleyeyim, şu arkamdaki araç beni geçsin, muhabbet ediyorum diye adamın da yolundan etmeyin. Kullanışlı, çok kullanışlı. Ön tarafı çok boş böyle. Her şeyi takabiliyorsun. Mesela ben buna telefon tutturucusu mu deniyor? Onu taktığım zaman gidon çevrildiğinde, bir de burada depo üstü çanta olduğunda sıkıştı hepsi. Onun için buraya bir bar almak durumunda kaldım. Ya Suzuki o kullanışlılık olarak burası daha bir geniş bir motosiklet. Ya insanlar onun için seviyor. Mesela buna dashboard mu deniyor, işte gösterge biraz daha uzakta. Keza Honda VFR'de öyle. Bu kadar sıkışık bir sistem gibi görünmüyor Honda VFR 800X. O da zaman zaman yan sanayi falan kabul edebiliyor ama Ducati'ye geldiğimiz zaman işler değişiyor. Buna diyor ki kardeşim orijinal takacaksın. Ben İtalyanım, benim elektronik sistemim hassas. Bak diyor, ben sana burada sis farı yeri yaptım. Buna yan sanayi takıp da farklı düğmeler falan ekleme. Yoksa benim kafam atar. İlle de gideceksin, Ducati'nin sis farını alacaksın. Buradan soketi uzatacaksın, ben seni rahat ettiririm diyor. Ducati böyle diyor. Honda ya, servis ağı yaygın. Her yerde bulabiliyorsunuz parçasını. Ama bakım maliyetleri Ducati'den bir tık aşağıda. Yani böyle Ducati ile arasında çok bir fark yok. Yani yedek parça olarak ben size şunu anlatmak istiyorum. Ben motosikleti 2 sene önce sattığımda bir tane sis farı, Amerikan LED farı 3500 liraydı. Yani o zamanki kurla. Yanlış hatırlamıyorsam 18 lira 19 lira falandı, dolar euro o civarlarda mıydı neydi? Gerisini siz hesaplayın. Ben mesela Honda'yı düşürmekten çok korkardım. Ya çünkü yanlarda koruma demiri var ama çok ağır olduğu için koruma demiri kırılıp da grenaja zarar verebilir mi? Veyahut da düşürdüğüm zaman grenajları çok pahalı olduğunu duymuş idim. Şimdi diyeceksiniz ki Ducati öyle değil mi? Evet, Ducati de öyle ama Ducati biraz hafif kaldığı için tahmin ediyorum ki düştüğü zaman bu koruma demirleri motosikleti tutacaktır. Çok fazla zarar almayacaktır. Ama Suzuki'de öyle bir derdim hiçbir zaman olmadı arkadaşlar. Vay efendim, düşer, kırılır, eder, yani öyle bir derdim olmadı. Suzuki'nin rahatlığı orada. Yedek parçadan bahsettik. Servis durumundan zaten Ducati'yi biliyorsunuz.
Yani şöyle bir durum var. Bazı İtalyan motorların bazı karakteristik özellikleri var. Mesela geçen öğrendim bizim Suzuki Metin'de, Metin Usta'da, onun yanına uğradım. Ducati aldık diye onu unutmadık yani. Gidon yükseltme falan taktık, muhabbet ettik. Dedi ki abi bunun arka lastiğini ben değiştiremem. Niye? Buna farklı bir aparatı var. Haydi, biconu farklıymış mesela. Enteresan. Yani böyle bir durum var. Ya Honda'da, Suzuki'de böyle bir şey yok. Yani bu Ducati ile ilgili daha fazla gariplikler yaşayacak olursam zaten anlatacağım size de. Bu böyleymiş arkadaşlar yani. Herkesin merak ettiği Desmo bakımı var. Desmo bakımından da euro üzerinden 1200 euro civarlarında tuttuğu söyleniyor. İşte bunun Desmotronic valfleri değişiyormuş da falanmış da filanmış da tam bilmiyorum. O Desmo bakımı yaptırdığım zaman da sizlerle bunu paylaşacağım zaten. Yani Ducati biraz böyle özel muamele istiyor arkadaşlar. Yani böyle ya işte anlayanı buldum. Tanımıyorum, selam verdi. İşte anlayan bir usta bulayım falan filan diyebileceğiniz bir motosiklet değil. Benim burada en yakın İzmir'de Ducati var. Ama Desmo bakımını Ankara'da yaptırmayı planlıyorum. Bir de İstanbul var. Başka yerlerde var mı benim şu an bir bilgim yok. İlla ki vardır Adana'da falan Ducati, Antalya'da falan. Yani bu durumlar böyle. Herkesin anladığı bir motosiklet değil. Siz biraz anlamanız gerekiyor, biraz araştırmanız gerekiyor falan filan. Honda'da yaygın servis ağı var ama parçaları çok da ucuz değil. En son hani bunda Desmo bakım var diyoruz ya. Honda'da da o gergi paletlerinin değişmesi, egzantrik zincirini geren, işte bu VT'yi açıp kapattıran bir sistem varmış. Tam bilmiyorum. Ustalar izliyorsa yazsınlar. O biraz maliyetli oluyor. Ya aşağı yukarı Ducati ile Honda'nın arasında, VFR'nin arasında maliyet olarak çok bir uçurum yok arkadaşlar. Bu ikisiyle Suzuki arasında uçurum var. Ha diyeceksiniz ki Suzuki ne? Suzuki basit bir V2 motor. Arada bir işte yapılıyor mu bilmiyorum. Ne deniyordu ona? Yani silindirlerin çalışması ile ilgili işte valflerim düzenleniyor, artık ne ayarı yapılacaksa onu yaptırırsınız. Belki 100.000 kilometrede, belki yaptırmazsınız yani, öyle bir motosiklet. Satış nasıl? Açık ara ikinci el en kuvvetli olan motosiklet Ducati. Yok şaka. Siz de biliyorsunuz, Suzuki. Peynir ekmek arkadaşlar. Herkes alır. Çünkü çok geniş bir kitleye hitap ediyor. Yani yeni başlayan demeyim de ikinci motor olarak kullanmak isteyen, çok tecrübeli olmayan insanlar da tercih ediyor. Çok tecrübeli insanlar da tercih ediyor. Müthiş bir motosiklet yani. A noktasından B noktasına götüren, sorunsuz götüren, sorunsuzluğuyla bilinen, kafanızın rahat olduğu bir motosiklet. VFR, Honda dayanıklı motor, VTEC, onun hastası başka. O nispeten satılabilir ama Suzuki her türlü satılır arkadaşlar. Niçin? 100.000'le de satarsın Suzuki'yi, 400.000'le de satarsın. Yani Ducati'yi 100.000 kilometrede satman biraz sıkıntı olabilir. Yani çok düşük paralara vermen lazım. İkinci eli zayıf. Durumlar böyle. Şimdi bayağı bir şeyler anlattım. Tabii bunlardan hatırlayamadığım, eksik bıraktığım şeyler de olabilir. Eğer eklemek isterseniz, yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Şimdi bu 3 motosiklet son tahlilde kimlere hitap ediyor onları anlatayım. Bu 3 motosiklet kulaklara neler fısıldıyor onu anlatayım arkadaşlar. Öncelikle şunu belirteyim. Herhangi bir motosikleti, bu anlattığım 3 tane markadan herhangi birini övmek ya da yermek gibi bir niyetim yok. Sadece size tecrübelerimi aktarıyorum. Alacak arkadaşlara ufak bir ışık olmaya çalışıyorum. Amacım bu. Bunu merak eden, bu 3 motosikleti merak eden arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Son tahlilde demiştik. Arkadaşlar şöyle bir örnekleme yapayım. Betimleme de denebilir.
Suzuki V-Strom mahallenin mantıklı, akıllı, gözlüklü, çalışkan çocuğu. Prestijle benim işim olmaz. Benim kafam rahat olsun arkadaş. A noktasından B noktasına rahat gideyim. Benim çok performansla işim olmaz. Sorunsuzluk benim için çok önemli. Motosikleti ben yükleyeyim, istediğim her yere gideyim, macera dolu yollara gideyim diyen adamın motosikleti Suzuki. Bununla ilgili çok güzel videolar çekmiştim daha önce Suzuki ile ilgili. Çok uzatmayacağım. Suzuki kimlere göredir? Kimler tercih etmeli, kimler tercih etmemeli diye. Suzuki böyle bir motor arkadaşlar. Gelelim VFR 800X Crossrunner'a. VFR 800X Crossrunner ise mahallenin ağır abisi arkadaşlar. Mahallenin hakikaten ağır abisi. Şurada durayım biraz. Çünkü arkamda bayağı bir trafik birikti. İnsanları da mağdur etmemek lazım. Size bir şeyler anlatmak için yavaş yavaş gidiyorum. Yol yapımı falan da var. Bu arada neredeyiz? Tire'ye doğru gidiyoruz. Konuya dönelim. Honda dedim, ağır abi arkadaşlar. Honda, ben sana konfor veririm. Çok fazla içerim benzini. Bu arada maliyetlerde söylemeyi unuttum. Honda VFR Ducati'den 1-1,5 litre daha fazla yakıyor. Ducati ise Suzuki V-Strom'dan yarım litre falan fazla yakıyor. Gidişe, güce, teknolojiye göre en avantajlısı bence Ducati. Ama sadece yakıt odaklı düşünürseniz Suzuki V-Strom daha ekonomik. Tabii 120-130 kilometreden sonra Ducati daha az yakıyor. VFR VT'ye girdiğinde acayip sapıtıyor. Suzuki V-Strom'da artık tork gücü bitip beygire bindiği ve devir çevirmeyi arttırdığı için Ducati'den daha fazla yakıyor. Düşük hızlarda Suzuki V-Strom çok az yakıyor. Onu bir söyleyeyim. Honda, uzun yolda ben sana konfor sunarım ama maceraya açık bir motosiklet değilim diyor. Bozuk yolları sevmem. Ama asfaltta eşinle üçlü çanta setini takmışsın, artçınla tatile gideceksin, şehirler arası Didim, Kuşadası, işte Olimpos, Alanya, buraları gezeceksin, Fineke virajlarını yapacaksın falan filan. Bunlara çok güzel gelen bir motosiklet ki biliyorum. Yaklaşık 40-45 bin kilometre kullandım 3 sene boyunca. Muazzam bir motor. Muazzam bir motor. Asfaltta. Ama ondan daha güzel olan, daha iyi olan elektronik desteklerle Ducati de var. Ducati'yi de şöyle tanımlayayım. Mahallenin bıçkın delikanlısı. Yakışıklı, gözü pek, durdurak bilmeyen, tez canlı, yavaş gitmesi gerçekten zor olan bir motosiklet. Sürekli kışkırtan, içindeki Apache'yi gıdıklayan bir motosiklet Ducati. Yani şu an ben yavaş yavaş gidiyorum ama yani şöyle bir hissiyat var. Hadi bas gidelim. Hadi sana vermek istediğim çok şey var. Devam et. Niye yavaş gidiyoruz biz ya? Sıkılmaya başladım gibi şeyler söylüyor sanki motosiklet benim kulağıma. Elektronik destekleri, amortisörleri falan filan çiçek. Prestij, teknoloji ve hız tutkusu, adrenalin istiyorsanız Ducati doğru adres. Ama gülü seven dikenine katlanır. Bakım maliyetlerinden de bahsettim arkadaşlar. Bu üç motosiklet de bana çok şeyler verdi arkadaşlar. Suzuki sakin olmayı, etrafı izlemeyi, doğanın içinde olmayı, sakin kalabilmeyi öğretti. Honda VFR 800X Crossrunner ise tam tersi, gücün, kuvvetin, sağlamlığın nasıl bir hissiyat olduğunu bana öğretti. Ducati ise teknolojinin ne kadar güzel bir şey olduğunu, viraj ABS'sinin, ABS'nin, sürüş modlarının ne kadar günümüzde ne kadar önemli olduğunu çok güzel anlattı arkadaşlar. Tire'ye geldik. Benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi buradan bir geçit var, adını hatırlayamıyorum. Geçen sene Suzuki ile gelmiştim. O geçitten tekrar Aydın'a dönmeyi planlıyorum. Orada da bir viraj videosu çekeceğim sizlere. Onu da ayrıyetten atarım. Anlatacaklarım bu kadar.
Dediğim gibi sizin destek olmanız daha çok kitlelere ulaşmamıza sebep oluyor. Bu kanalı sıfırdan buraya hep beraber getirdik. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Yorum yapmayı, sorular sormayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten benim de ufkumu açıyorsunuz. Bu yorumlar benim ufkumu açıyor. Yeni videolar çekmeme sebep oluyor. Efendim? Ducati'nin böyle bir şey de var tabii. Yani Suzuki ile bir yere gittiğin zaman kimse yanına yaklaşmıyordu. Ducati ile yaklaşıyor. İşte ego tatmini arkadaşlar. Bilmiyorum. Çok sevdiğim bir şey değil ama insanı bir müddet iyi hissettiriyor yani. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Desteklerinizi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Motosikletle kalın. Hoşça kalın.